Merhaba Papatyanın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle rengarenk çok şık su şişesi kılıfı çalışacağız arkadaşlar. Bu modeli çoğunuz biliyorsunuzdur. Çok ünlü bir markanın çantası yapılıyor bu modelden. Ama bizler su şişesi kılıf yapacağız ve ilk defa biz yapacağız zannedersem. Çünkü hiçbir kanalda videosunu ve hiçbir yerde fotoğrafını görmedim. Geçen gün bir tuhafiyeye gittim. Tuhafiyede gördüm. Ve dedim ki niye benim aklıma gelmedi? Çok şık ve çok güzel olmuş dedim. Ve tuhafiyeden iznini alıp resmini çektim. Ve evde çalışmalara başladım. Şöyle 2 tane ördüm. Gerçekten de çok hoş ve çok güzel oldu. Hemen şöyle birini çıkarıp göstermek istiyorum. Şöyle iç tarafının modeli de çok güzel oluyor. Bakar mısınız? Evet arkadaşlar, hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Arkadaşlar, Alize'nin Cotton Gold iplerini kullandım. Elimde olan tüm renkleri kullanmaya çalıştım. Sizler de elinizde hangi renkler varsa o şekilde çalışabilirsiniz. İlla böyle çok renkler kullanmanıza gerek yok. Şöyle ikisi de bence çok güzel oldu. Ve tığ numaramdan bahsetmek istiyorum. Tığ numaram 1.75 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, ben normal şişe ebatlarına göre yaptım. Ama şimdi daha çok gençlerimiz büyük şişeler kullanıyorlar. Büyük suluklar kullanıyorlar. Onları nasıl yapabiliriz derseniz hem birazdan göreceksiniz hem de şimdi birazcık bahsetmek istiyorum. Bakın, taban bölümünü ne kadar büyütürsek o kadar kılıfımız büyüyecektir. Büyük, daha küçük tamamen size bağlı. Her zaman dediğim gibi çoğu zaman su kılıfı çalışıyoruz. Su şişesi kılıfı söyleyemedim. Çalışıyoruz. Ama ben bunları biberonun kılıfı olarak da ideal buluyorum. Biberon kılıfı olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. İpimin birleştiği noktadan tutuyorum ve halkamın içinden ipimi geçirip bir düğüm atıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve halkamın içine çektiğim zincirle beraber toplamda 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, halkamın ipinden çekip ortasını küçültüyorum. 10, 11 ve 12. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen dibine batırıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu bölümde her bir trabzan tepesine ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Yani aynı trabzan tepesine bir, aynı trabzan tepesine ikinciyi yapıyorum. Diğerine de aynı şekilde 12 tane trabzanımız vardı. Bu sırada 24 tane trabzanımız olacak. Her bir ikili trabzan tepesine ikişer kez ikili trabzan yapalım. Sıranın sonuna geldim. Toplamda 24 tane ikili trabzan yaptım. Ve yine ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bu sırada tekrar 1, 2, 3 zincirle çekiyorum. Bunu bir trabzan sayıyorum ve hemen yanındaki trabzana 2 tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere. Hemen yanındaki trabzana bir tane, hemen onun yanındaki trabzana 2 tane. Yani bir tek
bir çift yapıyoruz. Bir trabzana bir tane ikili trabzan, ikinci trabzana iki tane ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Bir tek bir çift şeklinde. Bir tane yaptım. Hemen yanındakine iki tane. Bir. Aynı yere iki. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim. Tekrar sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Ve kaydırma yöntemiyle kapattım. 1, 2, 3 zincir çekerek ilk trabzanımı yapmış oldum. Hemen yanındaki trabzan tepesine bir tane daha yapıyorum. Yan yana iki tane ikili trabzanım olmuş oldu. Hemen yanındakine iki tane. Aynı yere batırıyorum. İkinciye yapıyorum. Yani iki tane trabzana birer tane. Üçüncü trabzana iki tane. İki tek bir çift. Hemen yanındakine bir. Hemen onun yanındakine bir. Üçüncü trabzana çift batıyorum. Yani iki tane ikili trabzan. Hemen önümdeki yani birinciye bir. İkinciye bir. Üçüncü trabzana iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum. Şöyle hemen size göstermek istiyorum. Ben normal şöyle herkesin kullanabileceği bir şişeyi tercih ettim. Ona göre bakın, şöyle hemen altını göstermek istiyorum. Şöyle altına koyduğunuzda eğer tam altını kaplıyorsa tamamdır. Artık sizin su şişenize bağlı veya içecek şişenize bağlı. Şöyle altını ölçtüğünüzde tam geliyorsa yeterlidir. Daha küçük yapabilirsiniz ama daha büyük yapmak isterseniz tekrar 2 tek bir çift yapmıştık. 3 tek bir çift, 4 tek bir çift şeklinde büyütme imkanınız var. Şimdiki su şişeleri daha büyük biliyorum. Gençler çok büyük su şişeleri kullanıyor. O yüzden bunu söyleme gereği duyuyorum. Bunu istediğiniz ebatlarda büyütebilirsiniz. Böyle kocaman şişelerinizi rahatlıkla koyabilirsiniz. Evet, hemen şöyle sihirli halkama geliyorum. Herhangi bir ilmeğe battım. Bu sihirli halkamın ipini bir düğüm atıp saklayacağım. Şöyle sıkıştırdım. Daha sonra da saklıyorum. Şöyle bir iki kere düğüm attım. Çözülmesini istemiyorum çünkü. Evet, daha sonra da kesiyorum. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Artık yukarı doğru çıkacağız. Burada bir zincir çekmiştim. 2 zincir daha çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen dibine bakın. Şöyle dibine 2 tane daha ikili trabzan yapacağım. 2 oldu. Tekrar aynı yere battım. 3. Arada hiç zincirim yok. Tığın başını doladım. 1, 2, üçüncüye battım. 1, aynı yere 2, aynı yere 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. 1, 2, üçüncüye battım. Aynı trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 1, 2, üçüncüye battım. Aynı trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şimdiden kıvrılmaya başladı bile. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın yine 2 tane boşluk kaldı. 2 tane trabzanım kaldı. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şöyle şapkalaşmaya başlayacak bu şekilde.
Şimdi her zaman iki modelin arasından başlamam gerektiği için geriye de dönmek istemiyorum. Şöyle önümdeki trabzanları tek tek batarak kaydırma yapacağım. İki model arasına batıyorum. Kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve hemen iki model arasına çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Arada zincirim yok. Hemen iki model arasına boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Önümdeki boşluğa 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Ve yine kaydırma yöntemiyle diğer modelin boşluğuna, yani iki modelin arasındaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve boşluğun içine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Diğer boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan. Diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde tüm sıraları aynı şekilde ilerliyoruz. Arttırma, eksiltme yok arkadaşlar. Şöyle hemen diğerini şöyle göstermek istiyorum. Şişenin şuraya gelene kadar örebilirsiniz. Şuraya gelene kadar şurayı bir sıra tekli trabzan ve ters sık iğne yapacağız. Toplamda zannedersem 18 sıra olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Ben yine diğer şişeme göre örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 18 sıra ördüm. Sıralarımızı şu şekilde sayabilirsiniz. Hatta beraber sayalım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 sıra. Şimdi hemen son sıramı birleştiriyorum. İlk çektiğim zincire battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Hemen burada 2 zincir çekiyorum. Bu sırayı tek trabzanla bitireceğim. Tüm trabzan tepelerine tek tek batarak tekli trabzan yapıyorum. Tüm trabzanlara tek tek batıyorum. Aralara batmıyorum. Sadece trabzan tepelerine. Şöyle tek tek batarak tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzan neydi? Tığın başını doluyorum. Trabzan tepesine battım ve 3 ilmeği aynı anda kapattım. Battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Tabii ben tekli trabzan diyorum ama yalancı sık iğne diyen var. Başka bir ismi de vardı, şu an hatırlayamıyorum ama bence en mantıklısı tekli trabzan demek. Evet, bu şekilde bu sırayı devam edelim. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın şöyle olacak. Şimdi burada bir zincir çektim ve geriye doğru sık iğne yapacağız. Hemen önümdeki sık iğneye batıyorum. İlmek aldım ve kapattım. Batıyorum. Sık iğne yapıyorum ama geriye doğru sık iğne yapıyorum. Bakın. Şöyle hemen önümdeki sık iğneye batıyorum. İlmeği çektim. Kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şurası da çok hoş bir geçiş oluyor. Bunu yapmayabilirsiniz. Eğer ters sık iğne zorunuza giderse, zor gelirse
normal sık iğne de yapabilirsiniz. Ama aynı sık iğne gibi bu da. Şöyle gördüğünüz gibi tek tek batıp devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. Şöyle sonunda durdum. Bakın, benim başlangıç noktam. Hemen tığ arkasından sokuyorum ve ilmeği arkaya çekiyorum. Şu şekilde. Daha sonra çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. İyice sıkılaştırıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi en keyifli yere geldik. Ben burayı çok seviyorum. Birazdan bunu hemen arkaya şöyle tutturarak, bakın geçiş yerimiz belli değil. Saklayacağım onu. Şimdi dediğim gibi en keyifli yere geldik. Şöyle renklerime bakıyorum, hangi renkten başlasam diye. Size de daha rahat hangi renkle gösterebilirim. Şöyle açık turuncuyla başlayalım. Sizler de daha rahat görebilirsiniz. Öncelikle ipime bir düğüm atıyorum. Ama ipime düğüm atarken şöyle şurayı uzun bırakıyorum ki daha sonra onu saklayabilelim diye. Şöyle ipime düğümümü attım ve herhangi bir, şöyle göstermek istiyorum, iki motif arasına şöyle bakın, şuraya batabiliriz, tam gördüğünüz yere, veya şuraya da tam ortaya batalım. Battım, ipimi sabitledim. Şimdi bakın, batacağımız yerler hemen şöyle, bakın şöyle verev geliyor, bakın. Yani şuralara batacağız, bakın şöyle şuralara modellerimizi yapacağız. Zaten size götürecektir. Nereye batacağınız belli olacaktır. Bakın, tığın başında oluyorum. Hemen önümdeki boşlukta şu şekilde, net miyiz? Evet, bakın şu boşluktan şöyle batırıyorum ve oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, bakın tam şu şekilde, 2 ve 3. Tığın başını doladım. Bakın şöyle iniyor zaten. Hemen şuraya. Yine 1, 2 ve 3. Tam net göründü zannedersem. Tekrar şöyle yapalım. Bakın şuraya. Net görünsün istiyorum. 1, hep aynı şekilde batıyorum. 2 ve 3. Bakın, batacağım yer şöyle, zaten sonuna kadar devam ediyorum. Evet, bakın
sonuna geldim. Artık yok gidecek yerim. Ve burada bunu bitiriyorum. Bu rengimi nasıl bitiriyorum? Bakın. Şöyle şuradaki trabzan tepesine batarak. Battım. Şöyle kaydırmayla bir sık iğne yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde tam şurada bitirdik. Şimdi ikinci renge geçtiğimde bunu birazdan bakın şöyle uzun tutun dememin nedeni şöyle arkadan sakladığımızda bakın burada hiç ip kalıntısı olmayacak. Şimdi diğer renge geçelim. Şöyle ne renk alalım? Şu tarçın rengini alalım. Hemen tarçın rengine bir düğüm atıyorum. Ve şöyle bakın. Modelden sayıyorum. Birinci değil, ikinci model değil, ikinci modelin arası. Bakın şöyle bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğun tam ortasına şöyle batıyorum. İpimi sabitliyorum. Yani bir boşluk atlamış oluyoruz. Daha sonra ne yapıyorduk? Bakın bir boşluk kalması gerekiyor. Bu çok önemli. Modelin çıkması için. Bakın zaten gideceğim yol yine belli. Bakın hemen önümdeki boşluğa bu şekilde batırıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar şöyle baktığımda bakın hemen yolum belli. Şöyle buraya şeklinde zaten siz devam ettiğinizde kendisi kıvrımlı bir yol olarak devam ediyor. Evet. Diğerlerinin arasında da aynı şekilde şöyle bir boşluk, bir yol boşluk olacak. Bir şu yola model yapacağız. Bir boşluk bırakacağız. Bir yapacağız, bir boşluk bırakacağız. Ben burayı da örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde bitiriyoruz bakın. Hemen şöyle bitirdiğimiz noktada şurada 2 tane trabzanım var. Birinci değil, ikinciye battım. Kaydırmayla sabitledim. Bir zincir çektim. İpimi şöyle çok kısa olmayacak şekilde kesiyorum ve bırakıyorum. İkinci modeli de yapmış olduk. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay. Bir diğer rengime geçiyorum. Eminim ki anlaşıldı. Ama üçüncünün de başlangıcını göstermek istiyorum. Şöyle ucunda biraz ip uzun şekilde bırakarak düğümümü attım. Daha sonra hemen bakın. Başlangıcı eminim ki anlaşıldı. Ama ben yine bastıra bastıra söyleyeyim değil mi? Bakın birinci boşluk değil, ikinci boşluk. Hep bir boşluğu atlıyoruz. Bakın bir tane arada boşluk olacak. O yüzden birinci değil, ikinci boşluktan başlıyoruz. Bakın şu tepeden de batırabilirsiniz. Nereye denk geliyorsa şu şekilde batırıyorum. Bir düğüm attım. Sonra hemen onun altındaki şöyle boşluktan bakın başlıyorum trabzanlarımı yapmaya. 1 2 3 hemen bakın zaten götürüyor beni bu şekilde. Hemen bir aşağıya battım. 1 2 ve 3. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam ediyoruz. Hemen diğerini göstermek istiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Aralarda sadece bir boşluk kalacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar ben devam edeceğim. Sizler de istediğiniz renklerde devam edebilirsiniz. Bakın
Diğerinin de şöyle geldiğimde bitiş noktam şurası. Şuraya geldiğimde hemen ikinci trabzana sabitleyeceğim. Şu ikinci trabzana sabitleyeceğim. Evet arkadaşlar, ben hemen rengarenk şunları örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben son rengimi de bitirmek üzereyim. Bir düğüm attım ve kestim. Hemen şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar, ben her şeritte hemen ipini sakladım, dışarıda bırakmadım. Diğerlerini de aynı şekilde, sizler de aynı şekilde bakın şöyle sakladım genelde. Hemen şöyle bunu da göstermek istiyorum. Şu şekilde sakladım, tersini çevirdim ve tersinden gizledim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çantamız hazır. Sadece askı bölümü kaldı. Ben daha önceden askımı örmüştüm. Şöyle. Boyutu tamamen size bağlı. Çapraz şekilde kullanacaksanız 1,5 metre örebilirsiniz veya daha kısa örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu askının yapımını merak ediyorsanız hemen bu videonun altına ben bir çanta yapımında bu askıyı göstermiştim. Hemen o videonun sonuna giderseniz askıyı da öğrenmiş olursunuz arkadaşlar, veya farklı askılarda deneyebilirsiniz. Ben şöyle ipime iğnemi de geçirmiştim. Zaten dikişi çoğumuz biliyoruz ve benim dikişi sevmediğimi hepiniz biliyorsunuz. Ben çok dikişi sevmiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen önünü ve arkasına bakıyorum. Şöyle bana hoş gelecek yere yapmak istiyorum. Evet, şöyle yapabilirim. Hemen şuradaki boşluğa bakın, şunu getiriyorum şöyle ve başlıyorum dikmeye. Aynı renkle diktiğimiz için ip görünmeyecektir. Rahat bir şekilde dikebilirsiniz. Ve askıyı örerken uçlarını uzun bırakırsanız, yani fazla ip bırakırsanız hemen o fazla iplerle dikebilirsiniz. Çok da karışıklık olmaz. Hemen şöyle şurayı göstermek istiyorum. Hiç dikiş belli olmayacaktır. Biraz ipimi fazla uzun bırakmışım. Evet, şöyle iyice sabitlendiğinden emin oluyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dikişim bitti. İpimi de sakladım ve kesiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet düzgün bir dikiş elde etmiş olduk. Ben diğer tarafı da aynı şekilde, hemen karşı tarafına aynı şekilde dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben askılarımı diktim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık oldu. Hemen şöyle hazırda bir enerji içeceğim var. Hemen onunla denemek istiyorum. Bakar mısınız güzelliğine? Hemen diğerini de şöyle getirmek istiyorum. Gerçekten ikisi de çok güzel oldu. Kamerayı biraz uzaklaştırdım ve şu güzelliği görmenizi istiyorum. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.